Savunma sanayi sektöründe yerlilik oranı %83'e ulaştı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Görgün'ün açıklamalarına göre savunma sanayide yerlilik oranı %83'e ulaştı. Önceki yıllara baktığımızda yerlilik oranının 2002'de %20, 2012'de %54 idi. Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısı 180'e yükseldi. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç ettiğimiz ürün çeşidi 230'a çıktı. 2024'te savunma ve havacılık ihracatımız %29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı ve ihracat rekoru kırıldı. Savunma sanayi sektöründe 3.500'e aşkın firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam sağlıyor. Çalışanların yaş ortalaması 34. Yaş ortalaması bakımından en genç sektörlerin başında geliyor. Beyaz yakalılarda kadın çalışan oranı savunma sanayisinde %50'lere geldi. Görgün, şirketlerimiz artık uluslararası sahnede daha görünür. Türkiye, savunmada dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu her alandaki mühimmat ve farklı platformlara ilişkin üretimlerin yapıldığını ve ihraç edilebilir konuma gelindiğini söyleyen Görgün, NATO üyesi olarak bu üretim çeşitliliğinin müttefik ülkelerle paylaşılması, ihtiyaçların karşılanması, seri üretimdeki süreçlerin paylaşılması için hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde incelediğini ifade eden Haluk Görgün, Türkiye'de üretilen tüm sistemlerin NATO standardında ve yerli üretim mühimmatlar sahada kendini ispatladı, dedi. Yerli savaş uçağı Kaan'la ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Görgün, seri üretim bloklarının oluşturulması üzerine faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılının son aylarında hava kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz şeklinde konuştu. Hava savunma sistemleri hakkında da bilgi veren Görgün, Türkiye'nin hava savunmasında önemli bir boşluğu dolduracak Çelik Kubbe projesinin artık aktif kullanımda olduğunu söyledi. Roketsan'a ilişkin bilgiler veren Görgün, Roketsan ülkemizin ihtiyaç duyduğu platformlarımızın vurucu güçlerini en iyisiyle gerçekleştiriyor. Havadan havaya mühimmatlar, karadan karaya balistik füzeler, denizden denize, denizden karaya, karadan uzaya olabilecek bir roket füze firmasının yapabileceği her ürünü geliştiriyor, dedi. Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin önemli firması Roketsan Fuar'da son teknolojiye sahip 60'ın üzerinde savunma sistemiyle yerini aldı. Şirketin ilk kez sergilediği 6 yeni sistemin tanıtımı da yapıldı. Özellikle Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun Blok 4 fuara damga vurdu. Menzili açıklanmayan Tayfun'un 1000 kilometre sınırını geçip artık orta menzilli balistik füze sınıfına ulaştığı belirtiliyor. Tayfun füzesi İsrail başta olmak üzere birçok ülkede manşetlere çıktı. Roketsan'ın diğer öne çıkan ürünü Şimşek 2. Şimşek uzaya uydu fırlatma aracı. 1500 kilogram yükü dünya yörüngesine taşıyabiliyor. Şimşek sistemi başarıyla test edildiğinde Türkiye uzaya uydu fırlatabilen sayılı ülkelerin arasına girecek. Silah ve mühimmat alanında dünyaya adını duyurup ABD'de fabrika kuran Repkon ise yerli ağır makineli tüfeği tanıttı. Tüfek hakkında bilgi veren firma görevlisi, bir araştırma ve ihtiyaç doğrultusunda bu ürünü çıkarmaya karar verdik. Ürünle ilgili talepler mevcut, ürünlerimiz rüştünü ispatlamıştır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunmaktadır. NATO ülkelerine de ihracatımız devam etmektedir, dedi. STM ise mühimmat bırakma kabiliyetine sahip döner kanatlı İHA çözümü Boyga ve bu sistemle entegre çalışabilen Tunga akıllı mühimmat sistemini ilk kez görücüye çıkardı. Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Boyga, 2 adet 81 mm mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor.
Bu sistemle birlikte tanıtılan, antipersonel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen Tunga ise görüntü işleme ve güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkati çekiyor. Havelsan ise yapay zeka sistemlerini tanıttı. Havelsan Genel Müdürü geliştirilen yapay zeka ürününden bahsetti. Main AI'yı Havelsan içerisinde bir yapay zeka algoritması olarak geliştirdik ve bu algoritmayı artık simülasyon ve eğitim gibi farklı alanlarda da uyguluyoruz. Yeni nesil simülatörlerimizi davranış modellemesinin yanı sıra pilotların öğrenme davranışlarını da modelleyen bir yaklaşımla geliştiriyoruz, dedi. 50 ülkeden 1400'ün üzerinde firmanın 5000'den fazla ürününü sergilediği İDEF fuarı 27 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.